Zombirak. Hatırlıyor musunuz Zombirak diye bir oyunu? Ben oynamadım. Ama duydum ve bayağı da merak ettim bu oyunu. 2009 senesinde Netmarble Avrupa oyun pazarını ele geçirmek için Joy Game'i kurduktan sonra yalnızca 2 yıl içerisinde devasa bir başarı elde etti. Joy Game'de bizim ismini bildiğimiz 10-15 tane oyun olsa da firma bu ünlü oyunların dışında 150'den fazla oyunun yayıncılığını üstlendi. Bir sürü oyun çıkmasına rağmen bu oyunların Bu ne bu? Nasıl bir oyun bu? Bu oyunun şeyi ne bu oyunun? Vaat ettiği şey ne? Osmanlı okey mi? Şurada ne yazıyor? Tüze mi? Ne o? tutmamasının sebebi basitti. Bu oyunlar halihazırda piyasada devleşmiş oyunları taklit ediyordu. Sadece taklit de etmiyordu. Bu 150 oyunun 100 tanesi FPS oyunu olarak çıkmıştı. Hatta hatırlarsınız geçen videolarda Çok ilginç bir strateji yalnız hakikaten yani. Böyle bir firmasın, FPS oyun yapıyorsun. Sonra FPS oyununa rakip FPS oyunu çıkartıyorsun. Türk okeyi. 2009-2013 Töre okey olabilir ha. senesi arasında her gün ayrı bir FPS oyununun reklamını gördüğümüzü söylemiştim. İşte bu reklamların sebebi bu dönemde çıkartılan oyun kalabalığıydı. Yalnız bir tane sektörde ufak bir boşluk Cengiz Han 2. Bir nasıl acaba? İlki çok sıkıntılıydı. Dünyanın popülasyonunun çoğu Cengiz Han çocuğu diyorlar. İkincisi nasıl acaba? vardı. Joy Game'de MMO oyunları oynanmasına rağmen bu konuda çıkan oyun sayısı bir elin parmağını geçmiyordu. Ve işte Koreli firmamız Sking Globe bu açığı görmüş ve bir MMO oyunu yapmayı planlamıştı. Şirket bu fikrin sunulmasından sonra Ben oynadım oyunu, birincisi yoktu. Metin 2 gibi galiba. ikiye ayrıldı. Bir kısım o dönemde MMO çıkarmanın bir intihar olacağını düşünüyordu. Çünkü piyasadaki MMO'lar oyuncu bakımından devasa boyuttaydı. Diğer bir kısım ise piyasadaki bir oyun kalabalığı yüzünden MMO çıkarmanın daha mantıklı olduğunu savunuyordu. İkinci grup sözünü geçirmeyi başardı. Şirket kararını vermişti. O dönemde Joy Face Game'deki reveal. en ünlü MMO oyunu Rakion'a rakip olarak bir oyun çıkartılacaktı. Bu oyun benden haftalardır istediğiniz Brawl Busters'tı. Türkiye'deki ismiyle Zombirak'tı. Peki bu oyun nasıl başarılı oldu? Bu kadar oyunun arasından 的你，滴滴青春的蒸馏水，Super Idol 的笑容。 nasıl sıyrıldı? Hayır. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. Hayır. Hayır, yeter. Talha. 2010 Sena senesinde teşekkür internet ederim kafelere Altay için. gittiğinizde oynanan online oyunlar belliydi. Ayberk, Joy sen de Game'in hoş geldin. oyunları Görkem. bilgisayarların çoğunu Öpüyorum sizi. dolduruyordu. Tabii ki her dönemde olduğu gibi insanlar Zombirak nasıl bir oyun ki? Ben hep bu Zombirak'la şeyi karıştırıyorum. Orcs Must Die diye bir oyun var ya. Hep birbirine benziyor gibi geliyor bana. Öyle mi? Ayberk, Gökmev. Hoş geldiniz bu arada. Talha, sen de hoş geldin. tek bir oyun kategorisine bağlı kalmıyordu. Birçok oyunu denemeye çalışıyorlardı. Joy Game'in o zamanlarda çıkardığı başarılı FPS oyunları tüm internet kafeleri doldursa da insanlar piyasada yeni bir Alakasız mı ikisi? arıyordu. Zaten Türkiye'de yaygın olmayan MOBA sektörünün gelişmesi de aynen böyle oldu. İnsanların farklı bir kan araması yüzünden. Zombirak'ta Joy Game'in çıkardığı farklı türde oyunlardan birisiydi. FPS oyunu oynamak istemeyen insanlar müzik aletleriyle müzik yaparak zombi öldürdüğümüz ve bir MMO oyunu olan Zombirak'a giriyor. Bu Ne? oyuna deli gibi bağlanıyordu. İşte bu süreç iyi giderken Rakion'un ve aynı zamanda Wolf Team'in yapımcısı Yayında oynar mısın? Oynayamam ki, kapatılmış. bu duruma bir el attı. Ama öncesinde detaylar ve sonra batış süreci. Skin Globe bu zamana kadar sadece mobil oyun geliştirdiğinden bilgisayar için yapacakları bir MMO Bir şey diyeyim bu arada. Şu an çıksa bu oyun oynanır bence de. oyun onları çok zorlayacaktı ve bunun farkındalardı. Asya'da MMO kültürü yaygın olduğu için geliştirici ekibine kolayca MMO türünde deneyimli elemanlar aldı ve bu elemanlarla hızlı bir şekilde oyunu geliştirmeye tutar başladı. yani bence. Oyunun geliştirilme süreci Fortnite lan bu. sıradan Fortnite'ın orijinal hali de böyle bir şey değil mi galiba? Battle Royale olmayan halinde de Fortnite'ın böyle MMO tarzı bir şeydi diye hatırlıyorum ben. olsa da isminin belirlenmesi Şimdi konusunda hala var Türklerle hatta ilgili galiba. değişik bir olay vardı. Türklerle ne alakası var diyeceksiniz biliyorum ama o olay şöyle. 2000'li yılların başlarında Ayhan Sayıner isimli bir Türk şarkıcı Plan B isimli bir rock albümü çıkardı. Bu albüm dünya genelinde çok tutmasa da garip bir şekilde Asya bölgesinde çok dinleniyordu. Oyunun yapımcıları ise bu albümün ismiyle oyunun isminin aynı olmasını istiyordu. Evet, ilk planlanana göre bir Türk şarkıcının yaptığı albüm Zombirak'a verilecekti. Yani Brawl Busters yerine Plan B diyecektik. Plan B ismi kararlaştırılmıştı. Sadece telif hakkının alınması kalmıştı. Ancak büyük uğraşlara rağmen isim Plan B olarak değiştirilemedi. Çünkü telif hakkını bir türlü alamadılar. Bunun üzerine yapımcı firmamız bu fikirden vazgeçti ve Plan B olsa daha cool olurmuş ha bu arada. oyunun ismini dünya genelinde Brawl Busters olarak belirledi. Türkiye'de ise hepinizin bildiği Zombirak olarak çıkış yaptı. Zorlu geliştirilme sürecinin ardından Zombirak 2011 yılında piyasaya sürüldü. Forumlarda ve şirket içerisinde yapılan onca dedikoduya rağmen oyun Asya pazarında Ya da çok çok cheesy bir şekilde Plan Z. Plan Z.
çünkü zombinin z'si. Uuu. da iyi işlere imza attı. Sonrasında Donkey şirket buna ya. güvenerek bir hafta içerisinde Avrupa pazarına da oyunu soktu. Asya pazarındaki başarısını başka pazarlara yaymak isteyen Sky Globe, Türkiye yayımcılığı için Joy Game ile anlaştı. Joy Game oyunu tanıtmak için yüzlerce reklam verdi. Reklam kampanyalarının ardından binlerce oyuncu Zombie Rock'ı oynamaya başlamıştı. İlerleyen haftalarda Joy Game'in bile beklemediği kadar oyuncu Zombie Rock'a geçmişti. O dönemde Zombie Rock ilk ayında 100 bin oyuncuyu geride bıraktı. Bu durum Joy Game'in o kadar hoşuna gitti ki manga ile anlaşıp bu oyun için bir şarkı bile yaptırmıştı. Gizli bir deney yapılıyor burada. Puanları topla, güçleri sırala. Alternatif gençlik, zombi rakta. Zıplamaya hazırsan durma zıpla. Cem Özgür, Efe, Yağmur ve Ferman. Seç istediğini hadi aramızdan. Sıpa da olacak eğer başarırsan. Manga'nın yaptığı bu şarkı oyun içinde eş zamanlı bir konser olarak da yayınlandı. Fortnite lan işte. Bildiğim Fortnite'ı icat etmişler zamanında. Hatta geçtiğimiz yıllarda Fortnite'ta Travis Scott konseri falan yapmışlardı ve buna dünyada bir ilk diyorlardı. Aslında dünyada yapılan Suck on that bro. ilk oyun konseri Zombie Rock'ta yapıldı. Manga'nın şarkı yapmasından sonra artık Türkiye'de en popüler oyunlardan birisi haline gelmişti. İnsanlar deli gibi Zombie Rock oynuyordu. Kısaca oyunumuz Ama çok cringe yani. Zombie rock. Rock zombie. Hani biraz daha böyle bir şey, oğlum o koltukları zıplama ya. bu yüzlerce oyun içerisinden kendine ayrı bir yer bulmayı başardı. Birinci yılı açtığında 500 bin Bir saniye. Hemen şu pencereyi kapayım da tırmanma. Yok ne? Ne istiyorsun benden? Meow. Ben bir de kulaklığı çıkartacağım ya, dur. Kınık. kayıtlı oyuncu barajını çoktan aşmıştı bile. Softnix bu hızlı büyüme Ne var? yüzünden kendi oyunlarının oyuncu sayısının azaldığını fark etti. Her geçen gün iki firma arasındaki rekabet artmaya devam ediyordu. Firmalarda yeni güncellemeler getirip birbirinden oyuncu kapmaya devam ettiler. Süreç çekişmeli gidiyordu. Fakat Sky Globe'un başını ağrıtan gelişmeler yaşanmaya başladı. Çünkü Softnix Bu fotoğraf niyeyse çok komik ya. firmamızın önünü kesmek için planlara başlamıştı. Ve bu planlarsa Zombie Rock'ın sonunu getirecekti. Joy Game'e yayınlaması için verdiği en büyük Eko mu var? Eko olmaması lazım chat. Eko mu var? Eko niye var lan? Oğlum Eko olmaması lazım. oyunlarından Wolf Team'e ve MMO olarak en büyük oyunu Rakion'u Avrupa Bu işi aşmıştık bunu. Yok yazıyorsunuz ama. pazarında farklı Yani bir iyi yayıncıya kolpada vereceğini ha. söyledi. Bu ticari açıdan Joy Game'e zarar verecek bir hamleydi. Fakat Joy Game'in bunu kabul etmekten başka çaresi yoktu. Çünkü o dönemlerde Joy Game'in piyasada büyümesinin neredeyse tek sebebi bu oyunlardı. 2012 senesinin başında oyunun çıkışından henüz bir yıl geçmesine rağmen Zombie Rock'ın reklamları tüm internet ağından kaldırıldı. Artık oyuna yeni oyuncu Yok diyenler sağır mı? Birader şöyle yapalım. girişi olmuyordu. Ayrıca oyun Asya pazarındaki MMO kültürü geniş olduğundan Böyle o de kadar da yoktur tutulan yani bir artık. oyun değildi. Yapımcı şirketin gelir kaynağı Avrupa pazarıydı. Fakat Softnix şirketi Böyle de ek olmaz, Avrupa'dan gelir elde imkansız. etmesini Kıstım engelliyordu. ya ikisini de, Hatta mikrofonu Zombie kıstım, Rock'ın şu sesini Asya'da kıstım. oyuncusu o kadar azaldı ki artık Asya sunucusu kendi parasını bile çıkartamıyordu. Avrupa'dan gelen Biraz payların fazladır. Softnix yüzünden azalması nedeniyle firma 2013 senesinde parasız kaldı. Önce Asya sunucuları bir hafta sonra da Avrupa sunucularını kapatma Sen. kararı aldı. Joy Game'e yeni bir anlaşma yapmayacaklarını ilettikleri bir haber yolladılar. Yüz binlerce oyuncunun sevdiği o Zombie Rock aslında Softnix'in basit bir ticari Oyun güzel duruyor bu arada. hamlesi yüzünden kapanmıştı. Tabii Joy Game'in Softnix'in emrini yerine getirmesi etik değildi. Başka bir firmanın başarısını kıskanmaları ve firmanın önünü kesmeleri diğer firmalar tarafından duyulmuş, Joy Game'in güvenilirliği sarsılmıştı. Netmarble bunu öğrendikten sonra alt şirketi Joy Game'i toparlaması için yeni bir devi piyasaya çıkarması gerekiyordu. Bunun için 2013 yılında fişi çekilen Zombie Rock'tan sonra Netmarble Joy Game üzerinden piyasaya kendi yeni oyunu S2'yi sürdü. Bu oyun öyle bir tutuldu ki Joy Game eski piyasa güvenini geri kazandı. Ve işte bildiğiniz o Zombie Rock, Wolf Team ve daha birçok oyunun oyuncu kaybı yüzünden kapatıldı. Aslında tek suçu güzel bir oyun olmasıydı ve oyuncuların bu oyunu çok sevmesiydi. Oyun kapatıldıktan sonra kaynak Okey. kodları bir şekilde açığa çıkartıldı. Bence oynamadım S2 ya. Adını bile duymamam çok ilginç. Ve bazı ekipler tahmin edebileceğiniz gibi oyunu yeniden yapmaya çalıştılar. Hatta 2020 senesinde oyunu yeniden çıkartacağını söyleyen bir ekip en kötü ihtimalle 2021 Aralık'ta oyunun açılacağının haberini verdi. Ve 5-6 ay öncesinde oyunun kapalı beta denemesi yapıldı. Kapalı beta'ya özel Şey çok garip yani, oyunun adını niye değiştiriyorlar ki yani Türkiye'ye gelirken? Direkt Brawl Busters olarak gelseydi burada da. bir turnuva bile düzenlediler. Yani iyi haber olarak Zombie Rock'ın önümüzdeki 3-4 ay içerisinde tekrar açılabileceğini söyleyebilirim. Ama benim
benim bir sözüm vardır biliyorsunuz. Eskiler Çocuk- eskiden güzeldi. Zombirak geçmişte oynarken keyif verse bile yeniden girdiğinizde bu oyunu eskisi gibi görmeyebilirsiniz. Şimdi Çünkü George aradan Orwell geçen oynamaz onca bence. yıldan sonra bu oyunun üstüne onlarca güzel oyun oynadınız. Bilmiyorum yani. Kim anlayacak Brawl Busters'ı? Dayı zombi rock işte. Yani rock var, zombi var. Çocukluk döneminde yaşadığınız o duyguları tekrardan almak pek mümkün gibi görünmüyor. En azından bende öyle olmuştu. Evet, yılların devi Zombirak işte aynen bu şekilde kapatıldı. Piyasadaki en büyük rakibi Softnix'in yaptığı basit bir ticari hamle yüzünden o dönemin en büyük oyunlarından birisi Zombirak Oğlum Leo bu... Verkil alt çizgi 13 diyor ki abi loot kavmi var mı? Var bekle. kapanmaya zorlandı. Tabii bu hikayede hileler, illegal satışlar da var ama ben bunlardan bahsetmek istemedim. Çünkü artık bu tarz oyunların hepsinde olduğunun farkındasınız ve bunu anlatmak istemiyorum. Hikayeye farklı bir noktadan değinmek istedim. Umarım bu şekilde hoşunuza gitmiştir. Ve eğer bir oyunun videosunu yapmamı istiyorsanız onu yorumlara yazmayı unutmayın. Genelde yorumlara bakıp videoları seçiyorum. Eğer sizin oyununuzu yazan varsa da o yorumu beğenebilirsiniz veya tekrardan yazabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Skür. Keşke çok zengin birisi çıksa ve bu oyuna bir Masters çıkarsa. Ben var ya Elon Musk olsam böyle ottan boktan şeylere para harcardım. Zaten milyarder değil miyim? Yorichi, Klenos, Shadow Clown, Portugesu hoş geldin. Teşekkür ederim.